Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel desenli paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. İğne yardımı ile ve baryolo tekniği kullanarak yapmış olduğum bir çalışma. Bakın hasır gibi bir görünüme sahip. Evet, kalın bir halı kaydırması kullandık. Şöyle Alize'nin Süperlena Maxi isimli iplerini kullanarak yaptım arkadaşlar. Şöyle renklerini göstermek istedim. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bir kenardan şöyle dilediğiniz herhangi bir yerinden giriş yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle yavaşça çekelim. Arkasına düğüm atmayın derim arkadaşlarım. Daha güzel duruyor. Şöyle hemen buradan bakın birini atlıyorum. Diğerine geçiş yapıyorum ve şu şekilde yanındaki yerden çıkartıyorum. Evet. Şimdi bir alta iniyorum. Hemen yanında kenar olduğu için arkadaşlarım, bakın burası olduğu için buraya 2 tane kısa yapacağız. Kısa olarak şimdi bu 2 uzun yaptık. 2 tane yanına kısa hemen şu şekilde alarak yapıyoruz. Bir, bu da ikinci. Daha sonra ise yanına 4 tane uzun yapacağım arkadaşlar. Bakın şuralardan hemen üstünden geçiş yapıyorum. Uzun olarak 4 tane yapıyorum. Bu temel ana yeri oluyor. Eğer bu şekilde başlarsanız gerisi gayet kolay. Kısaların üzerine yine uzun yapacağız ve hasır görünümlü bir çalışma elde etmiş olacağız. Şöyle şu şekilde çok kolay bir yapımı var arkadaşlar. 3 4. Şimdi bu 4'ün yanına 2 tane yine kısadan yapacağız. Şu şekilde bir, hemen yanından giriş yapıp ikinci kısayı da yapıyoruz. Sonra bu şekilde çektim, bakın. Şimdi yine 2 tane uzun, bir, 2 uzun, iki kısa, şimdi ise 4 tane uzun yapıyoruz arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. 2 uzunla başlıyoruz, 2 kısa, sonra 2 uzun şeklinde, 2 uzun, 2 kısa, 4 tane uzun, 2 kısa, 2 uzun, 2 kısa, 4 tane uzun. Dördü tamamlıyoruz. İki yapıyoruz. Şimdi 2 tane de uzun yapalım ve kenara geldiğimizi farz edelim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha uzun yapıyorum ve bakın bunun üstünden çıkartıyorum. Burayı kenar olarak düşünün. Bu şekilde ve arkadaşlarım buraya hepsini uzun yapacağız artık. Şöyle hemen 2'nin üzerine 2 tane, şöyle 4'lere de 4 tane yaparak, bakın bu kısa olanların üzerinden giriş yapıyorum ve yine bunları uzuna çeviriyorum. İlk başta bunu kısa yaptığımız için böyle değişik bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Yani şu ana ilk başlangıç yerimizi bu şekilde oluşturduktan sonra
Hiçbir değişiklik yapmadan rengini istediğiniz renkte yaparak, böyle araya farklı renkler katarak bu şekilde yaparsanız böyle bir güzel görünüm elde edersiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim hemen. Yine 4'ün üzerine 4 yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Bakın bu şekilde yaparak geldiğimiz zaman böyle bir görüntü elde ediyoruz. Sonra biraz kenar kısmından bahsedeyim. Her zaman yaptığımız işlemi buna da uyguladım arkadaşlar. Şöyle kenarından fazla şey yapmadan, bu kenarı özellikle, yani çok fazla gerek yok. Böyle de bırakabilirsiniz. Tığ işi olarak da yapabilirsiniz. Yani kenarını dilediğiniz gibi çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sarma işlemi yapıyoruz. Buraya da geldiğimiz zaman şu şekilde sararak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ve bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Daha sonra sonuna geldiği zaman şu boşluklara yine ikişer tane kısa olarak tamamlayabiliriz. Evet, bu güzelliğin yapımını da sizlere anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.